Ustalar Ligi'ne ulaşmanın senin için çok zor, hatta imkansız olduğunu mu düşünüyorsun? Fakat bu lige çıkmanın sandığından daha kolay olduğunu söylesem, işte bu videoda Ustalar Ligi'ne çıkabilmek için yapman gereken şeyleri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu videoyu izleyip de Ustalar Ligi'ne çıkmak isteyen bir sürü oyuncu olduğunu biliyorum. Fakat bu oyuncuların neredeyse hepsinin yaptığı birkaç kritik hata var ki ustalara ulaşmanın imkansız olduğunu düşünüyorlar. Ama size şunu söylemeliyim ki ister gizemli olun, ister efsanevi olun, herkes Ustalar Ligi'ne çıkabilir. Çoğu kişi yeterli karakterim olmadığı için yapamıyorum gibi düşünebilir. Fakat şunu söyleyebilirim ki karakter sayınız hiç önemli değil. Her sınıftan en az 2-3 savaşçınız maksimum seviye olduğu sürece rahatlıkla maç kazanabilirsiniz. Eğer yeteneğinizin Ustalar Ligi için iyi olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü az sonra bahsedeceğim taktikleri yeteneğiniz ne olursa olsun uygulayabilirsiniz ve bu şekilde liginizin de yükselmeye başladığını fark edeceksiniz. Taktiklere geçmeden önce şunu belirtmekte yarar var. Tahminlerime göre 2025 Ustalar Savaş kartını almak için şu an son şansınız. Bu Pro PES sezonu bittiği zaman bir aşamalı güncellemesiyle beraber yeni savaş kartları getireceklerini tahmin ediyorum. Çünkü geçen sene tam olarak böyle olmuştu. Tabi yanılıyor da olabilirim. Fakat eğer ustalara çıkıp savaş kartını açmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda yarar var. Ustalara çıkmak için bilmeniz gereken ilk şey karakter seçme ekranı. Ben bu videoda haritaya uygun karakter seçin, rakibinize anti olun gibi basit şeylerden bahsetmeyeceğim. Fakat gerçekten çok kişinin bilmediği ve size garanti maç kazandıran bazı karakter seçme tüyolarından bahsedeceğim. Bunlardan en önemlisi agresif savaşçıların gücünün tam olarak bilinmemesi. Eğer mod elmas kapmaca olsa ve son seçim sizde olsa burada ne tercih ederdiniz? Mortis, Edgar, Ali, Lily gibi agresif bir savaşçı düşündüyseniz haklısınız. Fakat bazılarınız rakipte tank antileri var, agresif savaşçı seçmek saçma olur diye düşünüyor olabilir. Size en başta modun elmas kapmaca olduğundan bahsetmiştim. Bu modda en önemli şey rakip elmas taşıyıcısına sürekli baskı kurabilmeniz. Eğer agresif bir savaşçı almazsanız bunu yapamazsınız ve rakip sizi kontrole aldığı an maçı kazanır. Size tavsiyem elmas kapmaca, sıcak bölge, savaş topu gibi kontrol gerektiren modlarda rakibiniz ne olursa olsun her zaman en az bir tane agresif savaşçınız olmalı. Bu savaşçıların amacı rakipten herkesi kesmek değil, tam tersi haritada alan kazanmak. Alan kazanma hakkında geçmişte de konuştuğum için detaya inmiyorum. Şimdi ise gelelim oyun bilgisine. Aslında oyun bilgisi derken bu birçok anlama gelebiliyor. Mesela hangi savaşçıların hangi savaşçıları kestiği, hangi durumda saldırıp hangi durumda kaçmak gerektiği gibi şeylere örnek verebiliriz. Fakat ben çoğunlukla olarak oyun modlarına özel şeylere odaklanacağım. Savaş topuna bakalım. Burada ne yaparsanız yapın ama topu rakibinize kaptırmayın. Çünkü top kimdeyse baskıda otomatik o takımda oluyor. Çoğu oyuncunun bilmediği şey topun nasıl temize çekileceği. Eğer rakip size saldırıyorsa ve gol atacaklarsa sakın topu onlara doğru atmayın. Onun yerine topu almak için en zor yere fırlatın. Bu basit bir şey gibi görünebilir fakat çok fazla kişi bu hatayı yapıyor. Mesela burada topu şuraya atmak yerine kalenin önüne atsaydım takım arkadaşım doğup topu alacağı için muhtemelen rakip gol atamayacaktı. Soygun içinde tek hedefimiz rakip kasayı kırmak. Eğer Colt gibi bir savaşçı aldıysanız sürekli rakip kasaya saldırmalısınız. Örneğin burada Miko'ya karşı savunma yapmaya çalışıyorum fakat bu bir hata. Onun yerine Edgar'ın Miko'yu savunması ve benim de hata çıkmam gerekiyordu. Son olarak da mental hakkında konuşalım. Önceki videolarımda mentalden bahsetmiştim fakat bu videoda yeniden bahsedeceğim. Çünkü aşamalı mental her şeyden çok daha önemli. Dünyanın en iyi oyuncusu da olsanız düşük mentalle oynarsanız kaybetmeniz çok olası. Mental nedir diye merak ediyorsanız o andaki moralinizi ve odaklanma durumunuzu temsil ediyor. Odaklanmanın altını çiziyorum çünkü eğer moraliniz düşükken maça girerseniz odaklanamayacaksınız. Siz ne kadar iyi oynadığınızı düşünseniz de dışarıdan bakan biri için kötü random tam olarak siz oluyorsunuz. Moralimizi nasıl koruyacağımızı anlamak için ilk önce moralimiz hangi durumlarda düşer onu anlamalıyız. Ben dahil çoğu kişi 2 maç üst üste kaybettiğinizde biraz mola vermeniz gerektiğini söyler. Bunun sebebi 2 maç kaybettiğinizde siz fark etmeseniz de zihninizde o puanı derhal geri almalıyım gibi bir düşünce oluşuyor. İşte aşamalıdaki en tehlikeli düşünce bu çünkü istemeseniz de hırs yapmanıza neden oluyor. Hırs yapınca da 1, 2, 3, 4 demeden kaybettikçe kaybetmeye başlayacaksınız ve en sonunda puanınız bunun gibi gözükecek. Peki tilte girmeye başladığınızı nasıl fark edeceğiz? Dürüst olmak gerekirse fark edemeyiz. Bu oldukça zor bir şey fakat size tavsiyem ilk maçınızın sonucuna göre karar verin. Eğer ilk maçı kaybederseniz üstüne üstlük o maç kötü oynadıysanız bu devam etmemeniz için en büyük işaret. Fakat eğer kazandıysanız ve iyi oynadıysanız devam edin. Bazen 4-5 kazanma serilerine girdiğiniz durumlar elbette ki olmuştur. Eğer yüksek kazanma serilerindeyseniz kesinlikle oynamaya devam edin. Fakat bir maç kaybettiğiniz anda direkt salın çünkü çok fazla kazanıp bir kere kaybettiğiniz an otomatik olarak tilte girmiş oluyorsunuz. Eğer saydığım bu taktikleri aşamalı uygularsanız ustalara çıkmak için önünüzde hiçbir engel yok. Videonun en başında da dediğim gibi her oyuncu ustalar ligine çıkabilir. Fakat yalnızca yeterli zamanı ayıranlar bunu başarabiliyor. Eğer ustalar ligine çıkmanın yanında bazı profesyonel taktikler de öğrenmek isterseniz şu anda ekrandaki videoya tıklayarak yalnızca e-sporcuların kullandığı ve size aşamalıda yardımcı olacak taktikleri öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.